Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere OKEX'in Demo Trade yarışması var, bildiğiniz üzere 150 bin dolar ödüllü. Bu yarışmada nasıl işlem yapabiliriz bunu göstermek istiyorum ve programın kullanımından bahsetmek istiyorum sizlere hızlıca. İlk başta Demo Trade bölümüne girebilmemiz için şurada varlıklar kısmı var arkadaşlar. Şurada demo işlem yapmaya başla kısmını tıklamamız gerekiyor. Ama önce size şunu göstereyim. Aşağıda şurada Unifit Account Match, artık nasıl okunuyorsa, 150 bin dolar kısmı var. Buraya tıklamanız gerekiyor. Çünkü buranın ayrıntısını göstereceğim birazdan size. Hemen Bitcoin'in fiyatı artmadan girelim. Varlıklar kısmından demo işlem yapmaya başlaya tıklamanız yeterli. Bu bölüm altında istediğiniz bölümden, yani istediğiniz futures'tan, isterseniz spot piyasadan fark etmez, işlem yapabilirsiniz. Unutmayın, ilk başta şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Burada önemli olan sürekli al sat yapmak değil. PNL, yani yaptığımız işlemlerden karlı çıkmamız gerekiyor. Bakiyemizi, total bakiyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Bu şekilde ödül kazanabiliriz. Ben hemen şurada bir ayar yapayım. Bitcoin yükseliyor arkadaşlar. Pozisyonum var. Ben bunları hemen size bahsedeceğim. Ama Open Order kısmına gelelim. Şurada istemediğim bir fiyattan vermiştim. Şunu bir kapatalım. Satmış mı? Satmamış. Tamam, güzel. Şurayı hemen ben 26.800 yapalım. Şurayı da %100 yapalım. Ben bunları size göstereceğim. Kafanız karışmasın. İşlem yapmayı bilmiyorsanız Open Order kısmına gelelim. Buradan hemen kontrol edelim. Tamam, çok güzel. Emrimizi verdik, yakaladık. 26.455, az kala satıyormuş. Tamam, iyi kurtardık. Hemen size şunu bahsetmek istiyorum. Bu sayfa açıldığında arkadaşlar şurada al sat kısmı var. Burada spot bölümleri, türev bölümleri var. Şu sürekli swap bölümü Binance Futures'u benzeri arkadaşlar. Yani kaldıraç işlemi buradan yapabilirsiniz. Buraya tıkladığınızda size o bölüm açılacaktır. Hemen açılsın. Evet. Şuradaki Ethereum paritesi var. Mesela BTC olabilir, sizde fark etmez. Buraya tıkladığınızda buradan spot futures, yine buradan seçebiliyorsunuz. Perpetual kısmı vadeli işlemler kısmı arkadaşlar. Şimdi burada şurada coin margin bölümü var. Tıkladığınızda coin ya da USDT marjini seçebiliyorsunuz. USDT margin demek arkadaşlar dolar bakiye, yani Tether bakiyenizde, USDT bakiyenizde işlem yapabileceğiniz coinleri gösteriyor. Ve çapraz modu kullandığınızda buradaki mesela BTC alsanız da Ethereum bakiyeniz etkilenecek. Yani zaten Tether'i kullanacak burada. Ama USDT marjin bölümünden coin'e gelirseniz arkadaşlar, buradan ADA coin, mesela hesabınızda şu kadar ADA coin var diyelim. Burada likidasyonu sadece ADA coin etkilenecek. Çapraz modda olsa bile. Bunu kapatmanızın yolu var. Hemen göstereceğim. Bu cümle biraz karışık olmuş olabilir. Tekrardan söyleyeceğim, anlatacağım bunu. Şurada ayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada bakın account mode yazıyor. Buraya tıkladığınızda sizde normalde şu orta kısım aktif olacaktır. Bunun anlamı şu. Tekrardan göstereyim size. Eğer ki biz hemen basalım. USDT margin kısmı ile cross modda işlem yapıyorsak, eğer ki ben Tether ve LTC coin üzerinden işlem yaptıysam, ikisi de likidasyonda aynı bakiyeyi kullanacak. Ama ben gidip de coin margin bölümünden mesela TRX ve LTC işlemi yapıyorsam, TRX'in likidasyonu LTC'yi etkilemeyecek arkadaşlar. Çünkü bu modun özelliği bu. Siz mesela benim elimde, hemen şöyle göstereyim. Şurada asset kısmı var. Buradan elinizde olan coinleri görebiliyorsunuz. Mesela şurada ne kadar olduklarını gösteriyor. Hemen burayı kısaca anlatayım size. Şurada ne kadarını kullanılabilir olduğunu gösteriyor. Eğer işlem aldıysanız bu düşecektir. Mesela Ethereum bende 0.7 gözüküyor burada. Aynen, Ethereum yükselmiş ondan dolayı. 0.8'e çıktı bakın. Burada ama kullanılabilir bakiye gözükmüyor. Şurası kullanılabilir bakiye. Çünkü ben şu kadarlık işlem yapmışım, bu kadar zarardayım. Yani şu anda hala yeni işlem açmaya bakiyen yok diyor burada bana. O anlama geliyor. Buradan az önce söylediğimden anlayabileceğiniz gibi, şurada bir kapatabilirsem ne güzel olacak. Şurası işlemde olan dondurulmuş miktar. Burası da gerçekleşmemiş karım, zararım. Bakın BTC mesela şu anda karda gösteriyor, 0.4 BTC. Çok güzel gidiyor. Bu da inşallah düzelecektir. Şu Ethereum maceramı şöyle anlatayım size arkadaşlar. Ben Ethereum bakiyesini 7'ye kadar çıkardım. Hatta daha da fazla olabilirdi çok rahat. Ben 734 dolardan satış emri ver, pardon 740 dolardan satış emri verdim ve buraya ulaştı. Ama piyasanın hacmi yetmediği için elimdeki tüm bakiyeyi satmadı. Bir kısmını satabildi ve ondan sonra Ethereum düşüş yaşadı. Mecburen elimde kaldı coin yani. Bundan dolayı kademeli satış yaptım. Bunu da göstereceğim.
Ben ne anlatıyordum en son arkadaşlar? Ne anlattığımı vallahi unuttum. Neyse, ben yine de anlatmaya devam edeyim, aklıma gelir belki. Şimdi arkadaşlar şuradaki modu anlamışsınızdır artık. Multi moda geldiğinizde dediğim gibi buraya aktif etmek için tıkladığınızda size sorular soracak. Bu sorularda yanlış cevaplar verebilirsiniz. İngilizce sorular fark etmez. Bir kere aktive tıkladığınızda altta size doğru cevapları gösterecektir. Onları tekrar işaretleyerek bu modu aktif edebilirsiniz. Bu modun avantajı, bu moda geçtiğinizde az önce söylediğimde neydi? Mesela coin futures'tan işlem yaptığımızda ilgili coin sadece likide oluyordu. Ama ben mesela şöyle gelelim hemen. Burada Unicoin'i, OKB'yi, TRX'i hiç kullanmamışım. Ben bunları likidasyon için kullanıyorum arkadaşlar. Bu dediğim multi moda alırsanız bunları kullanmasanız da bunların bakiyelerini, likidasyonunuzu önlemek için kullanabilirsiniz. Mantığı bu şekilde. Daha fazla uzatmayayım bu konuyu. Hemen şurada leverage kaldıraç kısmı var. Buradan kaldıracınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada ne kadar kaldıracı, şu üst kısımda ne kadar işlem yapabileceğinizi gösterir. Ethereum'da işlemim olduğu için şu anda göstermiyor. Hemen onu değiştirelim. Mesela USDT'yi şu anda kullanmıyorum. BTC'ye tıklayalım. Mesela burada 50x'te ne kadar açabileceğimi gösterecek arkadaşlar. Mesela şurası bir güncellensin hemen. Aynen. Mesela 100x'te 15 BTC açabiliyormuşum. Şunu söyleyeyim hemen burada. Mesela normalde mantık olarak 125x'e aldığımda daha fazla işlem açabilmem lazım ama 125x aldığımda bunu 5 BTC'ye düşürmesi gerekiyor. Şu anda düşürmedi. Aynen şu an düşürdü, gördün mü? Maksimum açabileceğim pozisyon 5 BTC diyor. Bunu deneyerek bulabilirsiniz. Mesela 75x'e ne kadar veriyormuş? Her coin'de aynı şeyi vermeyecektir büyüklüğü. Hemen düzelsin bakalım. 11 mesela, bakın gördünüz mü? Kaldıracı düşürdüm ama 11 BTC ile işlem yapmamı sağlıyor. Yani kaldıraç önemli değil arkadaşlar. Ne kadar büyüklükte işlem açabileceğimiz önemli. Onun için ben bunu en yükseği yüzde olduğunu buldum. Yüzde kullanıyorum. 15 küsür BTC işlem açmamı sağlıyor. Yüzde kalsın o. Buradan işte emirlerimizi vesaire verebiliyoruz. Burada take profit, stop loss emirlerini verebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ayarlar kısmına gelelim. Şurada size şu can alıcı noktayı göstereceğim. Buradan hemen şu kısma basıp geri dönüyorum. Burada futures kısmı var ve şurada options kısmı var arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Coin, bu normalde sizde bir kont olarak gelmiş olabilir. Başlangıçta galiba kont geliyordu. Bunların hepsini kont yapalım. Bakın neyin değiştiğini göstereceğim size. Bu coin kalsın. Arkadaşlar önceden burada gördüğünüz gibi Bitcoin 15 kaçta 15 BTC alım ve satım yapabileceğimi söylüyordu ama şimdi konta dönüştü gördüğünüz gibi. Ve şuraya gelelim. Mesela pozisyonumda gördüğünüz gibi mesela BTC ile işlem yapmışım. Şu kadar kontluk işlem yapmışım diyor. Burada da Ethereum'da şu kadar kontluk işlem yapmışım. Bu kafa karıştırabilir. Onun için şu ayarlar kısmına tıklayın. Buradan da şuradaki kontları coin'e çevirin. Benim tavsiyem budur. Yani size kalmış yapmayacağınız. Bunları coin'e çevirin arkadaşlar. Coin'e çevirdikten sonra şuradan kapatabiliriz. Artık gördüğünüz gibi mesela 15 BTC'lik işlem açabileceğimi söylüyor. Burada 44 küsür BTC'lik işlem yapmışım. 197 küsür ETH'lik işlem yapmışım. Bu daha mantıklı geldi bana. Ben bunu kullanıyorum ondan dolayı arkadaşlar. Ama bu tamamen size kalmış. Şunları göstereyim size. Açık emirlerinizi buradan görebilirsiniz Open Order kısmından. Mesela limit emri verdiyseniz şurada limit altında, stop emri verdiğiniz stop emri altında görebilirsiniz. Burada da emir geçmişleriniz gözüküyor. Pozisyon bölümüne tekrar geri gelelim. Mesela ben şunu kapatalım. Çıkmadı o kadar. Mesela şuradan hemen ilgili emre gelip cancel'a basıyorum. Ve buradan kapanıyor. Pozisyon bölümüne geldim arkadaşlar. Burada iki şekilde emir verebiliyoruz. İsterseniz şurada close bölümünden de emir verebilirsiniz. Fark etmez. Hemen bakalım. Şuradan verelim. Buradan verdiğimiz emirler limit emri oluyor arkadaşlar. Mesela ben ne demiştim? 28.000 dolardan satmak istiyorum. Buraya 28.000 yazdım. Şu kısma da yüzde kaçlık kısmını satmak istediğimi belirtebilirim. Ya da miktar olarak da mesela 44 BTC'yi komple sat diyebilirim. 44.000 nokta küsuratını da yazabilirim. Virgül değil nokta koymanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Belirleyebilirim. Ben %100'lü şeklinde belirtiyorum. Close'a bastığımda bakın 28.000 yazdım. Burada 28.000'den şu kadarı sat diyor. Şu üstündeki kısımda arkadaşlar ne kadarını satabildiğini gösteriyor. Bakın ben ETH'yi parçalara ayırmışım. Mesela 735 dolardan şu kadar sat demişim. 736'dan şu kadar sat. 37'den bu kadar. 38'den bu kadar. Çünkü parçalara ayırdım. 740'tan sat dediğimde hepsini satamamıştı. Ondan dolayı parçalara ayırdım. Parça parça satsın diye. Şimdi pozisyon kısmına tekrar geri gelelim.
İlk başta şunu bir kapatalım. Hemen 28.000 dolara. Şimdi 26.525. Aslında ilk baştaki planım iyiydi ya. 555. Ne boş ver. Tekrardan onu yapacağım. Pozisyon kısmına geri gelelim. Şurada TPSL kısmı var arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Take profit stop loss. Yani take profit kâra al demek. Kâra al emri karlı bir şekilde pozisyonumuzu kapatmamızı sağlayan emir. Yani bunu mesela zararlı bir şekilde yazamazsınız. Bunun tikini kaldırdıysanız. Take profit açıksa arkadaşlar buraya emir yazabilmek için karda olan bir emir fiyatı yazmamız gerekiyor. Stop loss da zararı durdur demek. Bu da take profit'in tam tersi. Burada da zararda olan bir emir yazmamız gerekiyor. Zararı durdurmak için. Mesela 10 dolar zarar ettik. Burada pozisyonunuzu kapatın anlamına geliyor. Şurada market kısmı var, limit kısmı var. Ben burada limiti kullanmanızı tavsiye ediyorum eğer çok yüksek miktarda işlem yapıyorsunuz. Çünkü market emri yapmanıza izin vermeyecektir. Çok yüksek miktarda işlem yapacaksanız. Hemen take profit'e gelelim. Ben ne demiştim? 26.800'den satmak istiyorum. Limit emri olduğu için 2 defa emir isteyecek. Çünkü burası tetikleme emri. Şurası da benim gerçek emrim. Ben ikisini de aynı fiyattan yazıyorum. Bu geçerli arkadaşlar. Şuradan da istediğiniz büyüklüğü seçebilirsiniz. Ben %100'ü yazıyorum. Burada bana ne kadar kar edeceğimi vesaire gösteriyor. Mesela yapabilirsem 0.84 BTC kazanacakmışım. Bu da ne kadara denk geliyormuş bakalım. 169.000 TL'ye denk geliyormuş. Tamam, güzel. Buradan confirm'e bastığımda emrim onaylanacaktır. Bakın burada limit yazdığına bakmayın. Bu stop emri oldu. Çünkü bir tetikleme fiyatı koyuyoruz. Hemen olsun göstereceğim size. Şurada open order kısmına gelelim. Site mi yavaş, bilgisayar mı yavaş anlayamadım ama şu anda mobil internetten bağladığımızda olsun diye. Limit kısmında bakın BTC emrim gözükmüyor. Şurada stop'a geldiğimde hemen açılsın. Success yazdı. Stop'a tıkladım, aynen BTC 55x bu kadar BTC 26.800'den sat diyor. Yani bu emrin bu şekilde arkadaşlar. Siz de böyle emirler verebilirsiniz. 26.500'ün altına indi. 55'ten satsa mıydık? Şuradan yine alım satımları ayarlayabiliyorsunuz. Bu videoluk bakayım daha gösterebileceğim size bir şey var mı? Şurayı gösterecektim arkadaşlar. İlk başta hatırlıyorsunuz bu bölüme girmiştim. Buraya girme sebebim şu arkadaşlar. Burada bizim takımımızı gösteriyor. Kripto para ara Türkiye diye. 52 kişi katılmış. Hala katılınabiliyorsa gelmenizi tavsiye ederim. Ama sayfa açıldı. Şurası bir geçsin. Aynen. Geri geldi. Bakın 53 oldu. Bir kişi daha katılmış. Teşekkür ederim ona. Burada 746 takım varmış. 586'da diyor. Team detayla bastığınızda arkadaşlar şurada bir bölüm gözükecek. Burası diyor ki burası bakın kaptanın bölümü. Takım kaptanımız Barış Bey. Barış Bey BTC USD swap bölümünden 26.568.6 dolardan 50x kaldıraçla long pozisyon açmış. Kendiniz yapamıyorsanız yani bir fiyat belirleyemiyorsunuz. Buradan Barış abiyi takip edebilirsiniz. Şurada Team Data'ya geldiğinizde şurada takımın PNL'si gözüküyor. Şurada da bakın şu kısım artık nasıl okunuyorsa arkadaşlar şurası bizim kendi PNL'imiz. %12'ye çıkmış. Çok güzel. Daha da yukarı çıkacaktır Ethereum'dan kurtulursak inşallah. Bu bizim bireysel sıralamamızı gösteriyor. Aşağı indiğimizde arkadaşlar bakalım invalid şuraya artık nasıl okunuyor çok özür dilerim. İğrenç bir şekilde söylüyorum onu. Bakın adam parasını 5 katına çıkarmış. Bu bireysel takım sıralaması. Mesela şu adamın yerinizde kendinize düşünün. Siz bakiyenizi 5 katına çıkarmışsınız ve ikinci bile sizin yarınız kadar PNL yapmış. Bundan sonra bu adam büyük bir ihtimalle işlem yapmayacaktır ya da yapacağı işlemler çok küçük miktarda olacaktır. Çünkü zarara girerse bu karı düşürebilir. Bir daha geri toplayamayabilir. Bayağı şanslıymış adam. Muhtemelen yarışmayı da bu kazanır. Böyle giderse. Daha ilk günden böyle yapmış adam. Helal olsun. Aşağı doğru gittikçe yüzde ne kadar toplam bakiyeleri ne kadar katladıklarını görebilirsiniz. Ben canlı işlem videoları da paylaşacağım. Takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa açıklama kısmında bırakacağım linki. Mesela şurada Best Training Team yani en iyi takım sıralaması gözüküyor. Buraya tıkladığınızda bakın şu adamın 3 tane şeyi varmış. Üyesi varmış. Bu geçerli değil arkadaşlar. Bu mesela şurada 8 kişi var. Geçerli değil. En az 10 kişi olması lazım.
Şu anda bu takımın 3 kişi, 2 kişiydi 3 kişiye çıkmış. Demek ki hala katılımlar devam ediyor. Zaten az önce de bizimki arttı. Katılımlar devam ediyor, yani gelebilirsiniz. Bu takımın 76 kişisi varmış. Takım sayı ne kadar çok kişi olduğu pek önemli değil arkadaşlar. Çünkü takımı zarara uğratacak insanlar olabilir. Takımın ortalama kazancı hesaplanacak çünkü. Bunun için sürekli al sat yapmayın. Belirli fiyat belirleyin ve oradan alıp satım yapın. Yani buradaki para sizinmiş gibi kullanın arkadaşlar. Hep bakiyenizi arttırmaya bakın. Sürekli al sat yaparak kar sağlayamazsınız. Akıllıca trade yapın. Başka anlatacağım bir şey var mı? Yoktur arkadaşlar. Bu kadar anlatacaklarım. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bu bölümün kullanımını kısaca göstermek istedim. Artık video biraz uzun olmuş olabilir. Bakalım kaç dakika olmuş. Burada da göremiyorum. 15 dakika, 16 dakika olmuş. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Telegram kanal linkimi açıkta kısmında bırakıyorum, açıklama kısmında. Oradan kanalıma katılabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.